Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için mükemmel bir ağrı kesici yağ tarifi hazırladım. Eklem ağrıları, kas ağrıları ya da baş ağrısı gibi durumlarda uygulayabileceğiniz bu ağrı kesici yağ vücudunuzdaki o ağrılardan kurtulmanızı ve rahatlamanızı sağlayacaktır. Ağrıları gidermede oldukça etkili olan bu yağ vücudunuzdaki o ödemi de şişkinliği de atıyor. Yani ağrının bulunduğu yerde şişlik vesaire durumları varsa onları da en aza indirgeme özelliği bulunuyor. Bu benim rahmetlik babaannemin tarifi. Böyle bahar aylarında gelincikler biliyorsunuz her yerlerde, park alanlarında, tarla kıyılarında, yol kenarlarında kırmızı kırmızı renkleriyle hem göze çok hoş görünüyorlar ama bir de bu gibi faydaları da bulunuyor. Ben de bugün, nurlar içinde yatsın diyorum. Babaannemin tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Tam da zamanı, tam da sezonu. Toz olmayan şöyle, temiz alanlardan toplarsanız çünkü bunları yıkamıyoruz maalesef ve bu şekilde hazırlanıyor. Öncelikle onun tohumlarını güzelce temizliyoruz. Ve uç kısımlarındaki siyah yerleri de kopartıyoruz. Bilmiyorum neden babaannem o şekilde hazırlatıyordu bize. Siyah kısımlarını toplayın, tohumlarını temizleyin ve tüm gelincikleri bu şekilde kuru, temiz olan cam bir kavanozun içerisine toparlardık önce. Şimdi bu gelincik istediğimiz tarifleri yapmada bizim için elimizin altında hazır durumda bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ben bugün bu videoda sizlere ağrı kesici yağ hazırlayacağım. Babaannemin dizleri çok ağrıyordu ve dizinde ödem de vardı. Bilek kısmında da ayak bileğinde de genelde ağrı oluyordu. Çünkü kendisi yürüyemediği için bastonla vesaire işte tuvalet ya da mutfağa gitme gibi durumlarını karşılardı. Ve bu şekilde de fazla hareket olmadığı için kireçlenme olurdu. Ve bu gibi yöntemlerle de kendini rahatlatırdı. Biz de kendisine bu şekilde toplardık bunları. Şimdi cam kuru bir kavanozun içerisine gelincikleri topladık, koyduk. Siyah kısımlarını koparttık. Şimdi ayrı bir küçük kavanozun içerisine bakın baskı uygulaya uygulaya şöyle gelincikleri dolduruyorum. Ne kadar çok gelincik baskı uygulayıp da kavanozu hazırlarsanız yağınız o kadar daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bunun içerisine yine ağrıları gidermede etkili olan ve binbir derde deva niteliğinde olan zeytinyağından kullanacağız. Zeytinyağı biliyorsunuz ağrılı bölgelere iyi gelir. Kas ağrılarına o da iyi gelir tek başına bile. Ama bu şekilde gelincikle birlikte karıştırıldığında etkileri daha da fazla oluyor. Şimdi bir küçük kürdan yardımıyla aralarına da tamamen yağ dolsun diye havasını aldırarak güzelce videoda gördüğünüz gibi az az yağ ekleyip o sıkı olan bakın bu şekilde çiçekleri havalarını aldırıp yağın dibe düşmesini ve gelinciklerin her bir tarafına bu yağdan bulanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten yağınız çok güzel ve etkili bir yağ olacaktır. Örneğin işte az önce de söylediğim gibi bileğiniz ağrıyabilir, el bileği, ayak bileği, boyun fıtığı, bel fıtığı, sırtınızda ağrılar, ayaklarınızda gün boyunca çalışıp yorulduğunuz zamanlardaki ağrılarda bu yağdan normal zeytinyağının içerisine birkaç damla karıştırıp o şekilde masajınızı yapabilirsiniz. Çok şiddetli ağrılarda direkt olarak bu yağdan alıp ağrılı bölgelere masaj uygulamanız yeterli olacaktır. Kavanozu tamamen doldurdum. Hiçbir boşluk ve hava kalmadı. Kapağını da sıkıca kapatıyorum ve su bitene kadar içindeki su e, o şekilde kaynattım ben bunu. Kısık ateşte kaynattım. Yaklaşık 1 saat kadar sürdü kaynatmak. Ve bu esnada bakın gelincikler tamamen yumuşadı. Güzelce harmanlıyorum. Bakın iyice karıştırıyorum ve baskı uyguluyorum. Gelinciklerin tüm özü bu yağın içerisine geçmiş oluyor. Gelinciğin içerisinde bulunan bileşenler sayesinde
bu ağrıları rahatlatmış olacağız. Ve şimdi bunu güzelce hemen süzüyorum. Bir tülbent ya da sık bir süzgeç olabilir. Bununla güzelce süzün. Zaten göreceksiniz gelincik yaprakları tıpkı bir macun niteliğinde oluyor. O macunu da böyle direkt işte bir burkulma sorunu varsa bilekte ya da işte ayak bileği ya da el bileğinde oraya bile o macunu koyup sarsanız üzerine onun bile faydası oluyor arkadaşlar. Bakın iyice baskı uyguladım ve rengini görün diye cam bir kavanoza koydum. Hemen eklem ağrısının olan bölgeye güzelce elimle böyle bu şekilde tenim tarafından yağ emilim gösterene kadar çok fazla baskı uygulamayın. Hafifçe masaj yaparak bu yağı uyguluyorum. Ve daha sonrasında bu gelincik yapraklarından bakın direkt o ağrılı bölgelere bu şekilde koyup kapatıyorum. Bu da yine oradaki ağrıları çekiyor. Yani babaannem bize o şekilde hazırlattırıyordu ve bu şekilde yapıyorduk ve gerçekten de rahatlıyordu ve rahat bir uykuda uyuyabiliyordu. Gelincik yaprağının yağlı olan bölgelere yani ovduğunuz bölgelere güzelce koyun. Zaten yağın etkisiyle hemen teninize yapışacaktır. Diyelim ki bileğinizde var. Bu sefer bileğinizi komple kavrayacak gibi komple bileğinizin etrafına bu gelincik yapraklarını koyun. O şekilde teninizde bekletebildiğiniz kadar bekletin. Zaten yağ o ağrının da etkisiyle tamamen emilim gösterecektir. Bakın bileğinizi kavrayacak şekilde gelincik yapraklarını yerleştirin. Ağrılı durumlarda bu şekilde bunu hazırlayıp uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bekletebildiğim kadar bekletiyorum. Ve yağın saklama koşulu cam ve kapaklı bir kabın içerisine yağımı süzüyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Oradan az az olduğu için zaten bitene kadar buzdolabında saklanabiliyor. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum sizler de uygular, beğenir ve memnun kalırsınız. Lütfen tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ve altta yorumlar bölümünde de isteklerinizi ve deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Malzemeye karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bunu uygulamayın. Cildinizde açık yara olan bölgelere bu tarif uygulanmaz arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.